Herkese merhaba. Umarım hepinizin sağlığı yerindedir. Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Geçen hafta başlamıştık. Hayır diyemiyoruz. Hayır diyememe nedenlerimizi konuşmaya. Bu hafta da aynen bu konuyu işlemeye devam ediyoruz. Hayır diyememe nedenlerimizden bir tanesi insanları üzüp kırma korkusu. Şimdi bunu hep çok sık düşünüyoruz. Şimdi hayır dersem üzülecek, kırılacak diye. Ama bu aslında bir yanılsama. Bunu fark etmenizi istiyorum. Ben hayır dediğimde ben kimseyi kıramam, üzemem. Ben zaten bunu onları kırıp üzmek için söylemiyorum. Sadece kendi istediğimi ya da istemediğimi tam olarak ifade etmek için söylüyorum. Eğer karşıdaki buna kırılıyorsa, üzülüyorsa bu karşıdakinin tamamen bilinçaltı kalıplarıyla ilgilidir. Sizin söylediğinizden onun ne anlamak istediğiyle ilgilidir. Dolayısıyla ben gerçekte kimseyi kıramam. Bu kırma korkusunu da bir tarafa bırakmamız ve rahatlıkla hayır diyebilmeye geçmemiz gerekiyor. Bir ikinci konu insanları kaybetme, terk edilme, yalnız kalma korkusu. Aslında bu konuların yani korkuların çoğu birbiriyle bağlantılı. İşte bana kırılırlarsa beni terk ederler, o zaman da yalnız kalırım gibi. Eğer yalnız kalma korkumuz varsa bu konuyu yüzeye çıkarıp bunu çözmemiz gerekiyor. Bu korkumuza çalışıp bunu nötr hale getirmemiz gerekiyor. Bu korkuyu hallettikten sonra insanlara rahatlıkla hayır diyebilmeye başlayacağım o zaman. İnsanları kaybetmekten korktuğum için hayır diyemiyor olabilirim ama şöyle düşünün. Hayır dediğiniz için eğer bir kişi sizin hayatınızdan çıkıp gidecekse zaten o kişi gitsin. Yani o kişi demek ki siz ona sürekli evet dediğiniz için, her işini hallettiğiniz için sizin hayatınızda durmaya devam ediyor. Bir tek hayır dediniz, istemediğiniz şeyi yapmak istemediğinizi gerçekten net olarak ifade ettiğiniz için eğer hayatınızdan çıkacak biri varsa zaten çıkıp gitsin. Bunu böyle düşünmekte fayda var. Yani etrafımızda bizi kullanmaya meyilli insanların bulunmasına hiçbirimizin ihtiyacı yok. Ayrıca her zaman söylediğim gibi siz kırılmak ya da üzülmek bir seçimdir. Siz kimseyi kıramazsınız. O kırılmayı seçer ya da seçmez. Siz yalnızca kendinizi ifade edersiniz. Bir diğer hayır diyememe nedenimiz de sevilmeme korkusu. Aslında korkularımızı yüzeye çıkarıp baktığımızda o kadar anlamsız olduklarını fark edeceğiz. Yani sevilmek neden bu kadar önemli? Herkesin sizi sevmesi mümkün mü? Neden sevilme ihtiyacı içindeyim? Buna bakmam lazım. Kendini gerçekten sevmeyen insan her zaman dışarıdan sevgi alma ihtiyacı içindedir. Aman beni herkes sevsin, işte beni iyi görsünler, kötü olduğumu düşünmesinler. Bu sevilme ihtiyacının neden içindeyim? Neden sevgi kaplarım ne zaman dolmadı? Ne zaman eksik kaldı? Buna bakmam lazım. Ayrıca şunu da düşünün ki dünyada herkesin sizi sevmesine imkan yok. Birileri sevecek, birileri sevmeyecek. Ama sevenlerin de sevgileri, yani siz hayır dediniz diye ne sevenlerin sevgisi değişecek ne de evet dediniz diye sevmeyenler sizi sevmeye başlayacak. Bu tamamen bizim içimizde yaşadığımız bir yanılsama. Bunu net olarak gördüğümüzde değiştirebiliriz ancak. Bir başka durum ayıp olur kalıbı. Bu tabii ki bizim toplumun bize sağ olsun, yani aslında harika bir toplum, çok seviyorum bir yandan ama bir yandan da dayatmış oldukları çok gereksiz kalıplar var. Bu ayıp olur, işte el alem ne dere bağlanır bu her zaman. Öyle yapılmaz, böyle yapılmaz. Şimdi hayır dersem, oraya gitmezsem, gitmek istemediğimi söylersem ayıp olur. Her zaman içimizde böyle bir şey dönüyor ve bu ayıp olur kalıbı yüzünden de çoğu zaman hayır demek istediğimiz şeylere maalesef evet diyoruz. Bir başka neden de mükemmel olma isteğimiz ve çabamız. Sanki herkesin bizden istediği her şeyi yaparsak, bütün işlere yetişirsek, hiçbir şeye hayır demezsek o zaman da onlar bizim mükemmel olduğumuzu görecekler. Ya da biz kendimizin tamam artık bak mükemmelim, her işi yapıyorum, her şeye yetişiyorum gibi kendimizi ispat etmiş olacağız. Oysa bunu da çok sık söylüyorum, mükemmel olma çabası çok yorucu ve yıpratıcıdır ve gerçekte de mükemmel diye bir şey yoktur aslında. Bunu da görüp bu nedenden oluşan hayır diyememe durumumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bir de övülme ve takdir edilme ihtiyacı yüzünden hayır diyemeyiz. Yani herkes benden ne istiyorsa yapayım ki beni övsünler, beni takdir etsinler. Çocuklukta anne babamız bizi yeterince övmediyse, yaptığımız şeylere takdir alamadıysak o zaman hep etraftan bir takdir bekleriz. İçimde kendimi değersiz ve yetersiz hissettiğim zaman
Ben ancak takdir edildiğimde yeterli ve değerli olduğuma inanırım ve bu yüzden hep beni takdir etsinler diye bir çaba içerisinde olurum. Bir de reddedilme korkusu yüzünden hayır diyemiyoruz. Mesela bana küsecekler, benimle konuşmayacaklar gibi bir korku olabilir. Bu da yine çocukluktaki anılara bakmanızı istiyorum. Bunun sebebini bulmak için. Hep çocukluk çocukluk diyorum ama gerçekten çocukluk çok önemli. Oradaki küçücük sahnelerin üzerimizde bıraktığı etkiler o kadar büyük ki bunu ancak o sahneye tekrar gidip orada yaşadığınız duyguyu gün yüzüne çıkardığınızda görebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki evde kardeşleriniz var, sizden bir şey istediler, siz de hayır yapmayacağım dediniz ve size küstüler ve konuşmadılar. O zaman hep içinizde bana küsecekler korkusu. Eğer istemediğimi söylersem, onların istediği gibi olmazsam bana küsecekler korkusu gelişir. Anneler bunu özellikle çok sık yapıyorlar. Mesela çocuklara işte o tabağı bitir, o yemeği bitir yoksa küserim. İşte benim o söylediğim şeyi yapmazsan sana küserim gibi maalesef tehditler işitmiş oluyoruz çocuklukta. Ve bu korku da ta çocukluktan itibaren içime yerleşiyor. Şimdi benden istenilen şeye evet demezsem bana küsecekler. Çocukken bize küsüldüğünde çok mutsuz olduk, öyle değil mi? Bizle oynamadılar, yalnız kaldık, belki annemizi üzdük diye kendimizi kötü hissettik. Ve bunun üzerimizde bıraktığı duygusal şeyden dolayı, üzerimizde bıraktığı duygudan dolayı bugün de aynı olay tekrarlanmasın, kimse bana küsmesin diye sadece onların benden istediklerini evet demeye devam ediyorum. Hiçbir zaman istediğim hayırı söyleyemiyorum. Hayırı söyleyemediğim zaman ne oluyor? Kendim olamıyorum ben. Nasıl bir anne baba tarafından yetiştirildiğimiz çok önemli. Bizim kişiliğimizin ortaya çıkması için destek oldular mı? Benliğimize saygı duydular mı? Bizi önemsediler mi, değer verdiler mi? Tam olarak sevdiler, öptüler, sarıldılar, bizi sevgiye doyurdular ve değerli olduğumuzu hissettiler mi? Bütün bu kalıplar çok önemli. Hepsini kendi içinizde bakın ve neden hayır diyemediğinizi tespit edin. Anne babalarımıza da bakışımız tabii ki şöyle olmalı. Bizi baskıladılar mı, kurallar mı koydular, onların istediği gibi mi yetiştik? Bütün bunlar çok önemli. Mesela ben salonun ortasına zıp zıp zıplamak isteyen bir çocuksam ve onlar bana baskıyla, kızarak böyle yapmayacaksın, uslu olacaksın, oturacaksın diye beni muma çevirdilerse eğer, İleride de kişiliğim buna göre şekilleniyor. Yani onların istediği gibi olmazsam eğer beni sevmeyecekler, bu toplum beni kabul etmeyecek, bana kızacaklar, beni dışlayacaklar. Bütün bu kalıpların beni ileri yaşta getirdiği yer, ben onların istediği gibi olmalıyım. Onların benden istediği gibi hareket etmeliyim. Bunu yaptığımda ne yapıyorum? Hep karşıdakine benden çok daha fazla değer veriyorum. Ve o zaman da kendi içimdeki ben olamamış oluyorum, kendim olamamış oluyorum. Onların içinde, aslında hepimizin içinde aynı öz var ama onun içindeki öze değer verirken kendi içimdeki özü ezdirmiş oluyorum. Bunu yapmamak için neden yaptığımın tespitini, bu saydığım nedenlere iyice bakın. Sizin üzerinizde hangisi işliyor olabilir? Nasıl bir anne baba tarafından yetiştirildik? Tabii ki anne babaya bakışımız da şu şekilde olmalı. Bildikleri gibi yaptılar. Onun en iyi olduğunu biliyorlardı. O yöntemin iyi olduğunu düşünüyorlardı ve o yüzden öyle davrandılar. Eğer daha iyisini biliyor olsalardı mutlaka daha iyisini yapacaklardı. İşte bu davranış kalıpları, yani çocukluktan itibaren üzerime yerleştiği zaman diğer insanların istediği gibi olmazsam beni sevmezler kalıbı yerleşiyor ve ben hep hayır diyemeyerek devam ediyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Haftaya tekrar bu konuyu işlemeye devam edeceğim. Şimdilik hepinize hoşça kalın, sevgiyle kalın, sevgide kalın diyorum.